Kurban keserken şu hususlara dikkat edilmelidir. 1. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. 2. Hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. 3. Kesim esnasında hayvanlar birbirini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalıdır. 4. Hayvanı kıble tarafına çevirerek kesmek sünnet olduğundan mümkün mertebe yani imkan dahilinde buna dikkat edilmelidir. 5. Hayvanın yemek borusu, nefes borusu ve 2 atar damarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde kesim yapıldıktan sonra hayvanın kanını akmasını beklemeden omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. 6. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin ilk 9 gününü yani Kurban Bayramı'ndan önceki 9 günü oruçla geçirmiştir. Dolayısıyla bu günlerin oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı günlerinde oruç tutulması tahrimen mekruhtur. Ancak bayramın 1. günü imsak vaktinden itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehap görülmüştür. Bu durum kendi evinde kurban kesebilen insanlar için geçerlidir. Günümüzde kurbanını kesim yerlerine kestiren bazı Müslümanlara akşama kadar ancak sıra gelmekte, hatta kesim ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda olan insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda erkek olsun, dişi olsun kurban olarak kesilebilecekleri Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam hadis ve uygulamaları ile sabittir. Hayvanın cinsiyeti kurban ibadetinin fazileti açısından bir ölçüt değildir. Ancak sığırın dişisinin kurban edilmesinin faziletli olduğu görüşünü ileri süren bazı fakihler olmuştur. Bu görüşü o fakihlerin yaşadıkları toplum ve dönemin şartlarına göre değerlendirmek daha isabetlidir. Tarıma dayalı bir toplumda erkek sığırın gücünden daha fazla yararlanma imkanının bulunması göz önünde tutularak böyle bir görüş ortaya konulmuş olabilir. Ancak bu görüşler dinin değişmez bir esası gibi kabul edilmemelidir. Bunlar toplum menfaati göz önünde bulundurularak ortaya konulmuş görüşlerdir. Günümüzde aynı esastan hareketle dişi sığırların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi halinde erkek sığırların tercih edilmesi uygun olur. Ayrıca kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması kurbanın geçerlilik şartları arasında yer almamaktadır. Kurbanlık hayvanların yaş sınırı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiştir. Sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için hicri yıl hesabıyla 2 yaşını bitirmeleri gerekir. Buna göre 2 yaşını tamamladıkları kesin olarak bilinen sığır cinsi hayvanların kapak atmaması, yani 2 ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin almaması bu hayvanların kurban olmalarına engel değildir. Yine dişleri kapak attığı halde henüz 2 yaşını doldurmamış olan sığır cinsi hayvanlarda kurban olarak kesilemezler. Ancak doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen sığır cinsi hayvanların kapak atması bu hayvanların kurban edilebilmesi için bir ölçü olarak, ön bilgi olarak kabul edilebilir. Kurbanlık hayvanların yaş sınırı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiştir.
Buna göre Hicri yıl esasına uygun olarak develerin 5, sığır ve mandaların 2, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında 6 ayını tamamlayan koyun eğer 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli ise kurban edilebilir. Bu son hüküm sadece koyun cinsi için geçerlidir. Deve, sığır ve keçinin koyuna kıyas edilerek besili olmaları halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Kişi kurbanını bizzat kendisi kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban gibi mal ile yapılan ibadetlerde vekalet caizdir. Vekalet sözlü ve yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla da verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı bu vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurban yurt içinde farklı bir şehirde veya yurt dışında kesilebilir. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre farklılık arz etmesi kurbanın geçerli olmasına engel değildir. Bununla birlikte kişinin yaşadığı yerde ihtiyaç sahipleri varsa kurbanını burada kesip dağıtması daha faziletli olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır. Kurban kesmek üzere vekil tayin ettiği kişinin kurbanı kesmediğini tespit eden müvekkilin bu durumu kurban kesim günlerinde öğrenmesi halinde yeni bir kurbanlık alıp kesmesi gerekir. Kurban kesim günleri geçtikten sonra öğrenmesi halinde ise yine de kendisinden kurban yükümlülüğü düşmez. Bu durumda kurban bedelini fakirlere vermesi gerekir. Müvekkil her iki durumda vekile verdiği parayı tazmin ettirir. Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak 2 rekat nafile namaz kılabilir. Kurban ibadeti gerekli şartları taşıyan bir hayvanı kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Bu ibadetin geçerli olması için kurbanı kesen kimsenin abdestli olması şart değildir. Bununla birlikte kurban Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğu için bu ibadeti yerine getirirken abdestli olmak daha faziletlidir. İster kurban niyetiyle, ister başka bir amaçla olsun, hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefilere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir. Şafiilere göre ise, besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir. Kurban kesilirken Bismillahi Allahu Ekber denilir ve En'am suresi 162 ve 163. ayetler okunabilir. Bu ayetler şunlardır. Estaizu billah, Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin, la şerike leh, ve bizalike umirtu ve ene evvelil müslimin. Anlamı şu şekildedir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim yani kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.